Evet arkadaşlar, Gayita kanalına hoş geldiniz. Uzun bir süredir yoktum. Bit pazarı videoları, falan videoları, inceleme videoları, hiçbir şey yoktu. Bunun sebebi evlilik sürecinde, bir düğün sürecinde olmamızdı. Ve yakın zamanda evlendik. Düğünümüz de çok güzel oldu. Sağ üstten Zeybek oynadığım videoyu izleyebilirsiniz tıklayıp. Çok da güzel oynadım. Bu süre zarfında bayağıdır video çekemiyorduk. Ve balayına giderken gittiğimiz yerleri sizinle paylaşmak istedik. Ve nereye gidiyoruz? Endonezya. Endonezya'ya gidiyoruz. Ve giderken size parça parça, bölüm bölüm vlog videoları çekmeye karar verdik. Bu da vlog kısmımızın ilk bölümü. Hazırlık aşamamız. Bileti nasıl aldık? Hangi güzergaha gideceğiz? Yanımızda neler götüreceğiz? Oradaki arkadaşlarımıza ne hediye alacağız? Video bunu kapsıyor. Daha da önemlisi, balayına 2 tane sırt çantasıyla gidiyoruz. Evet, 2 tane sırt çantasıyla balayına gideceğiz. Bakalım nasıl olacak? Öncelikle neden Endonezya'ya gidiyoruz? Bunu açıklayalım. Buyurun. Biz Çin'e gitmek istiyorduk. Ancak Çin Türklere çok zor vize veriyor. Ya belirli nedenlerden dolayı biliyorsunuzdur. Biz de bu yüzden dedik yine doğasıyla, tabiatıyla bizi Çin'e en azından yaklaştıracak bir ülkeye gidelim dedik. Ya açıkçası önce ben Tayland, Malezya, Endonezya 3 arasındaydım. Hatta üçüne aynı anda gidelim istiyordum. Ama sonra Uğur'un çok fazla Endonezyalı arkadaşı olduğu için dedik ki Endonezya'ya gidelim. Yani neden olmasın? Endonezya'da artık bizim bir mahallemiz arkadaşlar, yani semtimiz. Orada da birçok arkadaşımız var. Ve Endonezyalılar inanılmaz iyi insanlar. Evet, çok iyiler. Çok bayağı iyiler yani. Bu iyi kavramı bizim bildiğimiz iyi kavramı gibi değil. Adamlar melek diyebiliriz yani, o kadar iyiler. Bu Endonezyalılarla nerede tanıştık? Dil öğrenme uygulamasında tanıştık. 6 ayda da İngilizce öğrendim. Onun da nasıl öğrendim videosunu size göstereceğim. Hangi uygulamaları kullandık. Bunun videosunu da çekeceğiz. Bu Endonezyalı arkadaşlarla da arkadaş olunca Endonezya'ya gitmeye karar verdik. Hem çok ucuz Türkiye'ye göre. Sadece uçak bileti pahalıydı. Onu da bir şekilde hallettik. Kafamızda şöyle bir şey. Çin için de bu vardı aslında. Uçak bileti pahalıydı ama oradaki yaşam ucuz olduğu için hani bilete para verir, orada daha rahat yaşarız, daha rahat gezeriz diye planlamıştık. Sonrasında 3 ülkeye gitmeye karar verdik. Çin iptal olunca, en azından bizim için hiç başvuruda bulunmadık. Çin olmaz dedik, vazgeçtik. Malezya, Tayland ve Endonezya. Üçünü gezelim yani biliyorsunuz, dedik. Tayland'dan Malezya'ya, Malezya'dan Endonezya'ya direkt vapurlarla geçiliyor, gemiyle. Ada ülkeleri olduğu için diğer ikisi. Böyle düşünmüştük ama Çok yorulacağımız için çok yorucu olacaktı. vazgeçtik. Ve Aslında, çok uzun bir zaman ayırmak gerekiyordu. aslında süremiz var. Endonezya'da 1 aylığına gideceğiz. Bir aylığına gidiyoruz. 1 aylığına 2 tane sırt çantasıyla en balayına önemli şeyi gideceğiz. en sona söylemiş Evet, olabiliriz. 1 aylığına Bir ay gideceğiz. gidiyoruz. Ve hani herkes Bali'ye gidiyor. Bali'ye gitmeyeceğiz. Niçin? Neden? Ha? Sebep? Neden? Ha? Herkes bu soruyu soruyor. Öncelikle bunu Bali'ye söyle. gitmeyeceğiz Aynen. abi. Yani Endonezyalılara bile ben Endonezya'ya balayına geliyorum dediğimde Bali'ye mi diye Bali ya da diye soruyor. Bali'ye git diyorlar bize. Hani onlar Bali'yi öneriyor. Bali'ye gitmeyecektik öncesinde. Java adasını gezecektik. Haritada zaten ben ekrana koymuşumdur Java adasının neresi olduğunu. Endonezya tamamen doğal güzelliklerden oluştuğu için eski yapılar, tapınaklar, işte şelaleler, orman, işte hayvanlar, özellikle insanları, aynı zamanda ucuz olması da tabii ki bizim için iyi. Ya ucuzluğu şöyle söyleyeyim ben size. Endonezya parasının yaklaşık 2-2,5 katı ediyor TL. Hani bu noktada baktığınızda evet yani ucuz oluyor. Endonezya rupisi ucuz ve bazı şeyler de ucuz. Hatta oraya gidince de fiyat karşılaştırması yapacağım videolar da gelecek. Bu yüzden takip etmeyi unutmayın, zili açmayı unutmayın. Şimdi gelelim 2 tane sırt çantasıyla gideceğiz. Bu sırt çantasına neler koyacağız? Çantamız şu. Pardon. Çantamız bu. Şöyle bir sırt çantası arkadaşlar. Birincisi bu. Birincisi bu. Diğeri Decathlon'u bildiğiniz Diğer gri çantalar. Yani bu daha büyük bir çanta diğerine göre. Dağcı çantası dedikleri. Bunu da Rabbit çantanın hediyesi arkadaşlar. Kendisi sponsorumuz oldu. Buradan da kendisine selam söylüyoruz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Reklamını yapalım. Kendisi sponsorumuz oldu. Gayet iyi de bir çanta. Bu çantayı alacağız ve şimdi bu çantaya neler koyacağız arkadaşlar onu göstereceğim size. Şimdi kategori gideceğiz. Öncelikle belgelerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar evliyseniz zaten aile cüzdanınız, pasaportlarınız. Bunu ben söyleyeyim. Java Adası Müslümanların yoğunlukta olduğu bir yer. Bu yüzden otellere gittiğinizde çift olarak sizden evlilik cüzdanı veya evlilikle ilgili herhangi bir belge istiyorlar. Bunu otel rezervasyonu yaparken mutlaka
sorun veya yazıyorsa okuyun, dikkat edin. Çünkü evlilik cüzdanı istiyorlar ve buna takıyorlar açıkçası. O yüzden evlilik cüzdanınızı mutlaka yanınıza taşıyın. Yine şunu da söyleyeyim, aktarma kısmında Müslüman bir ülkede kalmanız gerekiyorsa, konaklamanız gerekiyorsa yine evlilik cüzdanı istiyorlar. Burası Müslüman ülke, buranın kuralı bu. Yanınızda bulunsun bence. Buna dikkat edin. Pasaportlar, bunu söylememe gerek yok zaten. Yine de ilk bunu koyun. Buradan çıkamayabilirsiniz bile yani. Tatiliniz başlamadan bitebilir. Burada şöyle söyleyelim. Şimdi Endonezya biz gitmeden 2-3 ay önce sanırım yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'ye vizeyi kaldırdı. Normalde kapıda vize vardı Türkiye'ye. Bali'de yoktu. Bali hiç vize istemiyordu ama Endonezya yani Java adası kapıda vize istiyordu girişte. Bali'de şey değil miydi ya? Bali'de vizesizdi normalde. Kapıda vize değil miydi Bali? Bali vizesizdi. Direkt vizesiz de Tabii. normal Endonezya mı Aynen. kapıdaydı? Endonezya kapıda vizeydi. Şimdi 40 dolar gibi bir ücreti vardı ama yanlış hatırlamıyorsam 3-4 ay önce falan kaldırdılar bunu. Sadece pasaportunuzla girebiliyorsunuz. 30 günlük ama bunu unutmayın. 30 günlük bir vizesiz dolaşma hakkınız var. Bunun haricinde yine tabii ki biliyorsunuz pasaportların en az 6 aylık süresinin olması gerekiyor. Yani pasaportunuzun zamanında da dikkat edin. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Bu klasik bir bilgi. Onun dışında tabii ki sağda solda geçecek Visa, Mastercard bir Aynen. kredi kartınız gerekiyor. Troy geçmiyor biliyorsunuz Evet, çoğu yurt dışında. bir miktar dolar almanız gerekiyor Aynen. yanınıza. Belge olarak bunları alıyorsunuz yanınıza. Yani bunlar kesin. Bunları artık sadece biz değil sizin de almanız gerekiyor. Tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Mecbur diyebiliriz yani. Çünkü para ihtiyacınız var. Karta ihtiyacınız var. Pasaporta. Aile cüzdanına ihtiyacınız var. Dediğimiz gibi Müslüman bir yer. Şimdi çantaya kıyafet olarak ne koyacağız arkadaşlar? Şimdi 4 tane tişört götürüyorum ben. Bir tane deniz şortu götürüyorum. Şöyle. Bir mavi deniz şortu. Şu kapriden sıcak bir yer olduğu için kapriyi tercih ediyoruz. Özellikle keten falan varsa 4 tane de kapri götürüyorum arkadaşlar. Bir de dağ bayıra çıkacağız. Gece mece çıktığımız yolculuklar olacak. Yani yanar dağları çıkacağız. Takip etmeyi unutmayın. Zil açmayı unutmayın. Yanar dağları çıkacağız. Gece çıkacağız. Otlar, çimenler, şu bu. Bir tane uzun pantolon. Tabi ince. Şöyle. Pijamamsı bir. Kadınlar Ya da- tight da götürebilir. Ya da tight de götürebilirsiniz. Daha rahat Uzun bir olması ince bir şey açısından. almanız gerekiyor arkadaşlar. Pijamanızı yine yanınıza alıyorsunuz. Don alıyorsunuz. Yani 7 günlük alın. Yıkaya değiştirirsiniz. Orada zaten yıkamada çok ucuz. Her şey çok ucuz aslında. Direkt oradan da alabilirsiniz. Yanınızda da götürebilirsiniz ama yanınızda götürmenizi tavsiye ediyoruz. Eğer Türkseniz, çünkü oradakiler size göre çok küçük insanlar. Daha İri iri bir insansan kendine göre bir şeyler bulamayabilirsin. ayakkabı veya beden Evet. bulmakta zorlanabilirsiniz. Biz o yüzden onu buradan aldık. söyleyelim. Çünkü Yani biraz minyon tipli donunuzu, insanlar. çorabınızı burada alın. İşte Mirox çoraplarınızı almayı unutmayın Uğur çok arkadaşlar. iri değil ama yine de Yine de yani belli oldu. ne olacağı belli olmaz yani. Bu Türkiye ortalamasına göre normalim ama oraya göre büyük sayılabilirim. Henüz konuştuğum arkadaşlarım arasında benden uzunluğu görmedim. Boyumda 1.76. Yani minyonlar harekete geçti arkadaşlar yani. Komik mi lan bu? He? Şu anda kendini çok mu komik zannediyorsun lan? Bir ince yağmurluk ya da şemsiye alabilirsiniz. Biz oradan almaya karar verdik. Buradan yanımızda taşımayacağız. Sonuçta sırt çantası götürüyoruz. Oradan alacağız. İlla ki sürekli yağmur yağan bir yer. Ve yağmurluk konusunda da iyi olduklarını düşünüyorum. Yağmurluğu oradan alacağım. Bir tane deniz terliği. Ben temsilen bunu göstereceğim. Çünkü deniz terliğini de oradan almayı düşünüyorum. Bir tane deniz terliği arkadaşlar alıyoruz. Terlik. Bir tane rahat yürüyüş ayakkabısı. Bunu Decathlon'daki Kalenji'nin sıradan bir ayakkabısını alabilirsiniz. Havlu. Havluları yine ince alıyoruz arkadaşlar. Ya biz plaj havlusu, peştemal plaj Şöyle. havlusu aldık. İnce. Bu hem denize girmek için hem de gittiğiniz otelde veya hani artık kamp tarzı bir yerde kalıyorsanız, eğer havlu yoksa hani hem ince hem kurulanmak için yeterli. Evet. Fark Zaten sıcak bir ettiyseniz. yer olduğu için muhtemelen denizden çıkınca kuruyacaksınız. Yani Ama o yine de yüzden- şöyle ince bir havlu, bakın ne kadar ince olduğunu görüyorsunuz. Çantada da yer kaplamasın diye böyle bir şey yaptık. Bandana ya da şapka, ikisi arkadaşlar. Bunu yanınıza alın çünkü sıcak bir ülke. Kafanıza güneş geçebilir. Şapka ve bandanayı yanınıza alın. Onun dışında çapraz çanta. Çünkü bu dev gibi çantayı sürekli yanınıza taşıyamazsınız. Böyle bir çapraz çanta ile gezdiğiniz, tozduğunuz yerde
cüzdanlarınızı, telefonlarınızı, pasaportlarınızı Aynen. buraya koyabilirsiniz. Ve uçağa ellerinizde- binerken vesaire hani bunları her an çıkarmaya hazır olmak gerekiyor ya biliyorsunuz. O yüzden hani böyle önde direkt taşımak hem daha güvenli hem de daha basit, daha kolay. İşte bu çapraz çantada hem elleriniz serbest bir şekilde dolaşırsınız. Onun dışında güneş gözlüğünüzü kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Güneş gözlüğü böyle bir yer için. Uğur gidiyor Şart. hazır. Bir de şöyle tavşanlı bir el vantilatörü. Mini ventilatörümüz var. Evet. Bunu uçağa alırlar bilmiyorum bu ara. Pilli milli bir şey Alırlar. cihaz yapabilirler. Alırlar. Bir de pasaport, para için kilitli poşet. Şu. Böyle buzdolabı poşetleri Evet. bunları biliyorsunuz. Bu ne bunun markası? zaten. Kloroplast mı öyle bir şey? Evet. Kloroplast abi. Şu Ünlü kilitlerden. marka. Bunu alın. Bunu Endonezya'da içine telefon falan da koyun ki yağmur falan yağarsa ıslanmasın. Uzun bir yolculuk olacak. Kitabınızı yine yanınıza almayı unutmayın. Ve son olarak çantaya giyim kuşam olarak olmazsa olmazımız Erzurumspor'umuzun formasını da yanımda götürüyorum. Endonezya'da bunu da giyeceğiz arkadaşlar. Buradan bütün Erzurumlara selam söylüyorum. Şimdi kıyafet kısmı bu şekildeydi. Çantanın belge ve kıyafet kısmını bu şekilde ayarladık. Şimdi kişisel bakım kısmına geçelim. Diş fırçası, diş macunu. Bunu çok söylememe gerek yok. Günlük hayatta bile kullanmayan insanlar var. Ama yanınıza götürün arkadaşlar. Deodorantı böyle almanız gerekiyor. Böyle almanızı tavsiye ediyorum. Böyle dediğim nedir? Şu sürmeli olanlardan. Tamam mı? Yani fıs fıs değil. Sürmeli olanlardan. Fıs fıslara problem çıkarabiliyorlar. Caz yapıyorlar. Onun yerine direkt böyle rolon mantığında sürmeli olan. Hatta rolona bile problem çıkarabilirler. Direkt bu hani tereyağı gibi olanından alın. Tamam mı? Öbürüne problem çıkarabilirler. Tıraş makinesi erkekler için. Kolon yağı. Kolonları yağlamak için. Bu bizim bu arada nikahımızda verdiğimiz hediyeden kalma. Kolonya. Küçük bir kolonya götürüyoruz. Güneş kremi. Ben kullanmıyorum. Sonra arkamdan öyle böyle demeyin. Ben krem kullanmıyorum arkadaşlar. Kullanın. Krem kullanmıyorum. Ben ama kullanın tabii ki. Ben kullanmıyorum. Bazıları söylüyor krem kullanıyor falan diye. Krem kullanmıyorum arkadaşlar. Bunlar da küçük tüpler. Hem fısfıslı hem normal. Tabii ki 100 mililitreyi geçmeyecek. Kilitlenebilir fısfıslar ve şöyle tüpler. Bunları da yanınıza almanız içine şampuan koyarsınız. İşte falanca vücut losyonu koyarsınız. Tırnak makası. Sonra Küçük alın tırnak makasını. Küçük, evet. Büyük sorun olabiliyormuş. tarak varsa ayna. Buna bence gerek yok ama yani Gerekli. bir tarak Kadınlar beni anlıyordur. Gerekli. yani evet gerekliymiş. Bize gerek yok baba. Kafanızı 3 numara yapın gidin taraklı işiniz olmasın. Ağrı kesici. Yani şimdi biz tabii ki kadınlar için adet sancısında bir ağrı kesici alın. Baş ağrısı için bir ağrı kesici alın. Ateş düşürücü. Ateş düşürücü alın. Varsa alabiliyorsanız antibiyotik yanınıza alın. Mide ilacı alın. En babasını söylüyorum cırcır ilacı, ishal ilacı alın arkadaşlar. Çünkü oraya gidenlerin çoğu yediklerinden, içtiklerinden dolayı ishal oluyorlar, cırcır oluyorlar, hırgür oluyorlar artık ne diyorsanız. O yüzden ishal ilacını mutlaka yanınıza alın. Onun dışında uçak, araba sizi tutuyorsa araba hapı, uçak hapı halk arasında denilen bu ilaçları alın. Çünkü yolculuğunuz bayağı uzun olacak. İhtiyacınızı görmeniz lazım. Yara bandı. Yara bandı alın. Hani alabiliyorsanız küçük antiseptik mendiller var. Onlardan alın. Ya bunları söylemelerimiz şu. Tabii ki orada başınıza ne geleceğini bilemiyorsunuz. Şimdi farklı bir ülkeye gittiğinizde sağlık giderleri ücretli olabiliyor. Pahalı olabiliyor öyle. İşte Pahalı ücretli ve olabiliyor. pahalı oluyor. Yani işte Türkiye'deki gibi gidip acilde direkt tedavi olamıyorsunuz diğer ülkelerde. Şimdi böyle olduğu için bunları yanınıza alın diyoruz. Şimdi bir de biz özellikle her zaman şehir merkezinde olmayacağız. Yani sürekli bir dağ bayır gezme durumumuz olacak ve başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. O yüzden her şekilde hazırlı olmak en iyisi. Şimdi Bali'ye gidenlerin özellikle dediği şey Bali beliydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Sudan bulaşan bir rahatsızlık var ve direkt bütün tatilleri çöp oluyor bulaştığı zaman. Çünkü İshal oluyor değil mi? evet sürekli miden bulanıyor, kusuyorsun, ishal oluyorsun ve bu yüzden hani hiçbir şey yapamıyorsun başka. Gitti tatilin. Ben zaten rüzgar etse ishal olan biriyim. Muhtemelen ben banko ishal olurum. Onda videosunu çeker atarım arkadaşlar. Nasıl ishal oldum. Evet ya diyorlar işte yok suyu içmeyin, dişinizi
kapalı sularla Aynen. fırçalayın Ya falan dışarıdan ama su kullanmayı da yani nasıl kullanmayacağım? bunları Bir an önce- yapacağınızda tatile gitmeyin daha iyi açıkçası. Bir an ben önce size hasta söyleyeyim. olun, aradan çıkarın bence yani vücudunuz alışsın. O yüzden en azından yanınıza mideyi iyileştirecek bir şeyler alın ki. Reçeteli ilacınız varsa Evet. bu çok önemli. Uçağa gidiyorsanız reçetenizi mutlaka yanınızda götürün. Çünkü her ülke her ilacı kabul etmiyor. Senin reçeteli ilacını falanca ülke kabul etmeyebilir. İlacını yanında götüremeyebilirsin. Bu yüzden reçeteni göstermek zorundasın. Reçetenizi yanınıza Reçeteni alın. mutlaka Reçeteliyse. yanında alıyorsun. Bunun dışında elektronik tarafta almamız gereken şeyler kamera, şarj aleti, kulaklık, uçakta emin ol lazım olacak yani. Ve aksiyon kameramız, onun dışında güç bankamız, powerbank'imiz yanımıza alıyoruz. Bir de yanımıza almayıp oraya bunları bu bahsettiğimiz çantanın içine sığdıracağız. Hepsini o çantaya koyacağız. Bir de işte küçük Decathlon çantası var. 2 tane çantayla balayına gideceğiz. Oradan almayı düşündüğümüz şeyler ucuz olduğu için veya yanımıza taşımamıza gerek yok. Oradan alırız dediğimiz şeyler var. Yağmurluk, şapka, Birgül için. Çünkü Birgül'ün kafasına göre şapka bulamıyoruz arkadaşlar. Büyük geliyor. Dedik Endonezyalılar da küçük herhalde orada. Birgül'e göre bir şapka bulur. Çünkü burada yetişkinler için küçük şapka yok. Çocuk için şapkalar da gerçekten çocuk şapkası. O yüzden Kafam inşallah Türkiye'de şapka bulamayıp orada Şapka bulacağız. üreticilerine sesleniyorum. Biraz daha küçük yapın kardeşim. Kadınları da şunu. düşünün yani. 2 beden şapka yapıyorsunuz, kafamızı uyduramıyoruz. Hard disk alacağım. 1 TB, 2 TB. Oradaki arkadaşlarımla konuştum. Ya vergiler dahil bizden çok ucuzlar. Teknoloji karşılaştırması yapacağım zaten videolarda. Böcek kovucu, sinek kovucu, bunları oradan alacağız. Orada alma sebebimiz hem yanımıza taşımamıza gerek yok, hem bu adamlar sürekli bu böceklerle, sineklerle yaşadığı için bu konuda bizden daha iyi olduklarını düşünüyorum. Muhtemelen onların sattığı şeyleri alacağız. GoPro bataryası alacağız. Şarj etmekle uğraşmayı düşünmüyorum. Ve ucuz olduğu için onu da cebime koymak istiyorum. Priz dönüştürücü. Oradaki prizler farklı olabilir. Türkiye ile aynı diyorlar ama bazı otellerde Çin prizleri ya da Avrupa prizi, Amerikan prizleri olabilir. Uyumsuz olabilir. Oradan da bir tane kendimize priz dönüştürücü almayı düşünüyoruz arkadaşlar. Çantamızın içeriği bu şekildeydi. Bunların hepsini bir çantaya koyacağız. İlerleyeceğiz. Şimdi rota ve Katar aktarmasından bahsedeceğiz. Bileti nasıl ucuza aldık? Birgül onu anlatacak. Ben bileti bayağı kovaladım açıkçası. Öyle söyleyeyim. Ama bileti alış sürecim çok uzun. O yüzden bunu başka bir videoda bahsedelim. Katar aktarmalı aldık. Zaten Katar Airlines ile uçacağız biz. İstanbul Havalimanı'ndan Katar'a uçacağız. Orada 2 saat bir bekleme süremiz var. Oradan tekrar yine Katar Airlines ile Endonezya'ya uçacağız. Jakarta'ya. Dönüşümüzü de o şekilde aldık. Yine Jakarta'dan bu kez Garuda Endonezya ile biniyoruz. Katar'a iniyoruz. Katar'dan Katar Airlines ile İstanbul Havalimanı'na geliyoruz. Ama bütün uçuşumuzu yönetecek olan havayolu Katar Airlines. Yani biz oradan aldık. 2 kişi gidiş dönüş 50 bin liraya aldık. Biletimizi. Bedava. Bedavaya yani. Evet. Dönüşte Katar'da bir gece konaklamamız var. Yani onu da dedik yani bir gece Katar'da kalalım. Sabah uçağımızda 3 gibi, 2.30-3 gibi. Hani dedik bir gezeriz. 2 saat, 3 Bu arada saat. Katar bit pazarına gidebiliriz. Takipte kalın. Katar'daki bit pazarına gidebiliriz. Yani nasıl bir video olacağını ben de merak ediyorum. Eğer yakınsa bulunduğumuz yere Evet çünkü Katar bit pazarına gideceğiz yani. Katar otelini ayarladıktan sonra Uğur'un aklına böyle bir şey geldi. İşte otelle bit pazarı yakın mı bilmiyoruz. Ona Evet. bir bakmamız gerekiyor. O yakınsa onunla gitmeyi düşünüyoruz. Yani bizim rotamız bu şekilde. Uçuş rotamız bu şekilde. Tabii farklı hava yolları da tercih edebilirsiniz. Endonezya'ya giden birçok hava yolu var. Hatta aktarmasız Türk hava yollarıyla da gidebilirsiniz yani. Endonezya içinde de Jakarta'da ineceğiz. Oradan Bandung'a geçeceğiz. Jakarta zaten başkenti. Bayağı metropol bir yer. Bandung'a geçeceğiz. O biraz bizim Karadeniz tarafı gibi daha çok yeşillik görmek istiyorsan. Çay bahçeleri vesaire Oradan var. Prambaná'na geçeceğiz. İşte tapınaklardı, Bromo Dağı'ydı, şuydu buydu. Yogyakarta'ya geçeceğiz. Yogyakarta daha çok yeşillik, tarihi yapılar vesaire bunlar var. Sonrasında neydi? İyan Dağı'na gideceğiz. Doğru mu söyledim İjen. bilmiyorum. İyan. Tam hatırlayamadım şu an adını. Orada mavi alevli volkanik dağa çıkacağız. Malang'da orası. Malang'da o dağa çıkacağız. Sonra Banyuwangi'ye Banyuwangi'ye gideceğiz. Banyuwangi miydi adı? Banyuwangi. Banyuwangi'de yine daha orada çıkacağız ya.
Ya şöyle, şimdi sınırlar çok yakın birbirine. Hani o yüzden mesela Bandung'da gideceğimiz yerde Bandung merkeze 50 kilometre mesela. Yani öyle bir şey var. O yüzden bizim rotamız Jakarta, Bandung. Bu tabii hepsi en az ikişer gece konaklamalı. Bandung'dan Yogyakarta, Yogyakarta'dan Malang, Malang'dan Banyuwangi, Banyuwangi'den gemiye binip feribotla Bali'ye geçmeyi, yani Bali Sonra- adasına geçmeyi düşünüyoruz. Ya biz öncesi ilk başta Bali'yi düşünmüyorduk. Çünkü deniz, kum, güneş her yerde var kafasında. Biz daha farklı kültürleri görmek istiyorduk. Hani daha eski yapıları, insanların inançlarını, yemeklerini tatmak istiyorduk. Bu yüzden sadece Java Adası'nı seçtik. Baktık 15 güne bitirdik. Bir 15 günümüz daha kaldı. Oradan da Bali'ye geçip biraz da orada tatil yaptıktan sonra tekrar Jakarta'ya dönüp oradan da Katar, İstanbul şeklinde bir güzergah çizmeyi düşünüyoruz. Düşünüyoruz planımız bu şekilde. Büyük ihtimalle böyle olacak. Bir aksilik çıkmazsa. Her gittiğimiz yerin güzel taraflarını, ilginç taraflarını sizle paylaşacağız. Yemeklerin tadına bakacağız. Abur cuburların tadına bakacağız. Kuyumcu karşılaştırması yapacağız. Altının ucuz olduğunu duyduk orada. Altının ucuz olduğunu Gram duyduk altın falan arkadaşlar. bayağı ucuzmuş. Yani Ucuz. bir katakulle var mı ona bakacağız. Teknoloji karşılaştırması yapacağız. Bunlardan zaten bahsetmiştik. Onun dışında oradaki arkadaşlarımıza hediyeler hazırladık arkadaşlar. Şöyle paketler halinde 5-6 arkadaşımızla buluşacağız. Hepsine birer paket vereceğiz. Onlara ne hediyeler aldık bunu burada göstermeyeceğiz. Takip edin. Çünkü bunu hediyeleri onlara teslim ettiğimizde bunun videosunu çekeceğiz. Tepkilerini merak ediyoruz aynı şekilde. Oradaki Endonezya halkıyla da bir iki çekeceğimiz vlog videoları olacak. Türk yiyecek içeceklerinden deneteceğiz kendilerine. Tepkilerini ölçeceğiz. Bir halkın reaction videosu da olacak. Evet, sonuç olarak 2 tane sırt çantasıyla balayına gidiyoruz. Balayına gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu daha başlangıç. Birçok ülkeye gideceğiz. İlk ülke insanların sevdiğimiz Endonezya İlk bu olacak. arada ikimiz de ilk kez Bu arada yurt ilk defa dışına yurt çıkıyoruz. dışına çıkıyoruz. Türkiye'nin içine ayak basmadık, yer bırakmadık Türkiye'de. Dışına ilk Yani. defa çıkıyoruz. O yüzden takipte kalın. Like atmayı unutmayın. Zil açmayı unutmayın. Butona basın. Kendinize iyi bakın. O zaman o da Allah'a emanet.